Bill Skarsgård kaotik bir aksiyon komediyi delip geçiyor. Bu tekleme, bir sonraki tür klasiği olma konusunda çok yetersiz kalıyor. Aksiyon ve komedi genellikle mükemmel bir kombinasyondur çünkü kabul edelim, müthiş bir aksiyon oyununun yanında biraz gülmeyi kim istemez ki? Yapımcı Sam Raimi ve ilk kez yönetmenlik yapan Moritz Mohr'un yeni filmi Boy Kills World'i, çeşitli hit aksiyon filmlerinin bir karışımı gibi hissettirirken aynı zamanda izleyiciye doğrudan göz kırpacak hicivli bir ton yaratmaya çalışıyor. The Raid, Iron Sky ve Dragon Ball Z gibi serilerden net ilhamlar var. Bill Skarsgård, Sharlto Copley, Michelle Dockery ve inanılmaz yetenekli Jessica Rabbit gibi heyecan verici bir oyuncu kadrosuna sahip. Aynı zamanda yaratıcı ve türü değiştiren bir aksiyon B filmi vaat eden bir önermeye de sahip. Mükemmel bir cumartesi gecesi filmi gibi görünüyor. En azından böyle olması gerekiyor. Boy Kills World'ün ana karakteri, annesi muhtemelen şiddetli bir diktatör tarafından öldürülen ve o zamandan beri ormanda bir şaman tarafından büyütülen dilsiz bir yalnız adamdır. Kötü yaşam koşullarının intikamını almak isteyen Boy, kanlı bir saldırıya geçmek için şehre gider ve hem gerçek hem de hayali birçok eksantrik karakterle bir araya gelir, bunlar arasında peri gibi giyinen ve tehlikeli durumlara hiç müdahale etmeden vals yapan genç bir kız da vardır. Göz ve bitkin başo. Kağıt üzerinde bunların hepsi bir aksiyon klasiği olmaya hazır radikal bir film gibi görünüyor. Skarsgård aynı zamanda Barbarian, John Wick, Chapter 4 ile de büyük bir galibiyet serisi yakaladı ve yakında The Crow'un yeniden başlatılması ve Robert Eggers'ın Nosferatu'su gibi yüksek profilli filmlerde başrol oynayacak. Sanki hiçbir şey onu durduramayacakmış gibi. Boy Kills World'i, konuşmaması gereken karakterimizin anlatımına geçmeden önce, sessiz anti kahramanımızın arka planını anlatan çizgi roman tarzı bir sekansla başlıyor. Yine de susmuyor ve sürekli olarak böceklerle arkadaş olmak ve akla gelebilecek en kötü şansa sahip olmak konusunda kendine gönderme yapan ve kendini küçümseyen şakalar yapmaya çalışıyor. Skarsgård'ın rolün fizikselliği zayıf, bu kesinlikle hiç kimse için sürpriz olmamalı, ancak senaryo onu nasıl kullanmak istediği konusunda çelişkili. Mizahtan uzak, dilsiz bir dövüşçü mü olması gerekiyor, yoksa esprili, ukala bir anlatıcı mı olması gerekiyor? Film hiçbir zaman tam olarak karar veremez. Bu tür filmlerde ortaya çıkma konusunda yetenekli görünen Copley, filmin birçok kötü adamından biri olarak göz açıp kapayıncaya kadar kaçırırsınız rolünde tamamen boşa gidiyor. Asıl göze çarpan, 27 Haziran'daki Road'dur, filmin büyüleyici karakterlerinden birini canlandıran oyuncu kadrosundaki neredeyse herkesi geride bırakıyor. Boy Kills World gibi filmler, özellikle de bu tür bir hırsla çok sık karşımıza çıkmıyor, ancak çoğu, herkesin de dahil olmasını beklediği bir şakanın içindeymiş gibi geliyor. Sorun şu ki izleyiciye bağlamı asla vermiyor. Mohr, izleyiciye mutfak lavabosu dışında her şeyi fırlatmak için Boy Kills World'ü kullanıyor. En azından yönü yumuşak olmaktan uzak. Aslında her şeyde neredeyse fazlasıyla stil ve yetenek var. Neredeyse 2 saat sonra, filmin uzunluğunu da hissetmeye başlıyorsunuz. Özellikle de çalışma süresinin büyük bir kısmı cazibesiz mizah anlayışına ayrıldığında. Olay örgüsü hız kazandığında aksiyon ve çılgınlık asla ortadan kaybolmazken, uzuvlarınız yerinden çıkmaya ve kafalar kesilmeye başlasa bile, oldukça hızlı bir şekilde duyarsızlaşırsınız. Buradaki dünya inşası büyüleyici ve pek çok büyük potansiyele sahip. Distopik bir B filmi için mükemmel bir kurulum, ancak film yapımcılarının bir zamanlar asla işe yaramayan şakaları sağa sola dağıtmakla daha fazla ilgilenmeleri gerçeğiyle bunların çoğu israf edilmiş gibi geliyor. Seyircinin aptal doğasına uymasını sağlamaya çalışıyor ama asla onlara uyum sağlamaları için zaman vermiyor. Bunun yerine Boy Kills World'i iğrenç bir film olarak karşımıza çıkıyor ve izleyici filmin ilk 15 dakikasında kendini bitkin hissediyor. Sanki yaratıcı ekip kült bir film yapmak istiyor ama kült filmlerin eğlenceli olması gerektiğini tamamen unutmuş gibi. Kötü olan sergilenen işçilik bile değil. Filmin prodüksiyon tasarımı ve hayal gücü çok çılgın ve harika. Shaman'ın ormandaki evinden boyun seyahat ettiği fütüristik, çürüyen şehre kadar bu ayrıntılarda büyük bir tutku var. Senaryonun bunu hiçbir zaman tam anlamıyla yerine getirememesi talihsiz bir durum. Bu dengesiz dünyayı, yalnızca farklı fikirlerin karmakarışık olduğu hissini vermek için yaratmak için çok fazla çaba harcandı. Boy Kills World'de, peynir rendesinin Evil Dead Rise'dan sonra bir filmde en iyi ikinci kullanımı ve kahramanımızın katil bir mısır gevreği maskotları ordusuyla karşı karşıya geldiği bir sahne de dahil olmak üzere inanılmaz derecede tatmin edici hissettiren birkaç önemli an var. Aksiyonun çoğu tatmin edici bir şekilde filme alınıyor. Bugünlerde beyaz perdede ve internet üzerinden yayınlanan pek çok ana akım aksiyon filmini dolduran hızlı kurgulama ve sisleme makineleri yüzünden hiçbir zaman çıkmaza girmedi. Sadece ekranda ortaya çıkan tüm kan, şiddet ve kaos sırasında aynı anda oynayan en sinir bozucu ve sinir bozucu mizahı da içeriyor. Bu, Mohr'un ilk yönetmenlik denemesini,
kendi iyiliği için kendine fazla güvenen bir tekleme haline getiriyor. Boy Kills World'ü geçen Eylül ayında ilk gördüğümde hayranı değildim. Şık, şiddet ve sürekli esprilerle tamamlanmış bir Deadpool özentisi gibi hissettim. Bununla birlikte, Deadpool filmi R dereceli tonuna sıkı bir şekilde hakim olsa da Boy Kills World'i, ton açısından karışık bir karmaşa gibi geldi. Lionsgate filmi satın alıp pazarlamaya başladıktan sonra, filmin ilk gördüğümden bu yana değiştiğini öğrendiğimde çok şaşırdım. Gördüğüm orijinal kesimde, genellikle güvenilir olan Skarsgård'ın tüyler ürpertici bir sahte anime sesiyle seslendirme anlatımı olduğu varsayılırken, filmin bu yeni versiyonu deneyimli seslendirme sanatçısı ve komedyen Jon Benjamin tarafından anlatılıyor. Hepsi bu kadar da değil, TIFF'deki kesim aynı zamanda animeden etkilenen bir girişle başladı ve bunun yerine artık canlı aksiyon montajı aldı. Ne olursa olsun, Boy Kills World'ün bu, sabit, versiyonu hala harika değil. Sürekli tek satırlık sözler ve şakalar hala komik olmaktan ziyade sinir bozucu ve Benjamin'in dış sesi Skarsgård'ınkinden kesinlikle daha iyi olsa da, neden dahil edilmesi gerektiğini hala haklı çıkarmıyor. Dilsiz bir kahramanla bir hikaye anlatmak daha önce de iyi yapılmıştı, ancak sözde sessiz kahramanımız hala asla susamadığı için film asla bunu taahhüt etmiyor.